Hatay, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin en fazla hasara yol açtığı illerden birisi. İl genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 80 bin binadan 69 bininin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımı yapılan binaların enkazını kaldırmak için de çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor. Şimdi Hatay'a gidelim. TRT Haber muhabiri Birgül Yazıcı enkaz kaldırma çalışmalarında gelinen son durumu aktaracak. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin en çok yıkıma uğrattığı şehirlerden biri şüphesiz ki Hatay oldu. Şehrin en işlek caddeleri boş bir araziye döndü. Asrın felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı noktalarda bina yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları başlamıştı. Aradan aylar geçmesine rağmen o çalışmalar bir an olsun bile durmadı. Aradan aylar geçti, iş makinelerinin mesaisi bitmedi ama şu an TRT Haber ekranlarına gelen görüntülerden de görüldüğü üzere henüz yıkılması gereken pek çok bina var. Çok büyük bir alanda yıkım etkili oldu. Hataylılar yıllarca yaşadıkları evin sokaklarını bulmakta bile zorlanır hale geldi. Acil yıkılacak binalar vardı. İlk aşamada o binalarda başladı yıkım çalışmaları. Ardından sıra ağır hasarlı binalara geldi. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı sadece Hatay'da 80.323 olmuştu. Yıkımı gerçekleştirilen bina sayısı 69.515 oldu. Hali hazırda arama kurtarma çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz burada enkaz kaldırma çalışmaları başlamıştı ama çok yoğun bir süreç. Sadece binalar yok. Binaların yanında eklentiler, çeşitli kamu kuruluşları, parklar, bahçeler, pek çok alan bu yıkımdan etkilendi. Her tarafta iş makinelerinin sesleri, bu şantiye alanını andıran görüntülerin devam ettiğini görebiliyoruz. Sadece bina yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları değil, elbette bir yandan da şehrin ayağa kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Çadırlar, konteyner kentler kuruldu, geçici iş yerlerinin kurulumu sağlandı. Aynı zamanda güvenli olan bölgelerde kalıcı konutların kurulması için çalışmalar devam ediyor. Yani bir yandan bu depremin enkazını kaldırabilmek için, diğer yandan ise hayatı eski haline döndürebilmek için çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda Hatay tarihiyle de oldukça önemli bir şehirdi. Pek çok tarihi konak, pek çok tarihi cami, kilise var. Bunların da enkaz arasına karışmaması için çalışmalar devam ediyor. Her biri teker teker ayrıştırılıyor. Bu tarihi alanlarda bulunan her bir materyal tescilli kültür varlıkları için çalışmalar titizlikle yönetiliyor. Hepsini bir arada yürütebilmek oldukça meşakkatli bir süreç. Ağır hasarlı binalar ilk aşamada yıkılıp kaldırılsa da hali hazırda gördüğünüz gibi hasar alan ama hala ayakta olan binalar var. Bazı binaların mahkeme süreçleri devam ediyor. Mahkeme süreçleri tamamlandıktan sonra çıkan karar neticesinde yıkımı yapılacak ya da onarım çalışmaları başlayacak. Bir yandan da mahkeme sürecinin devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan da TRT Haber ekranlarına gelen, hali hazırda arkamda gördüğünüz gibi hem yıkım hem ayrıştırma hem de molozların temizlenmesi çalışması sürüyor.